Merhabalar. Çilekli yaş pasta yapıyorum. Ölçüler videonun alt kısmında mevcuttur. Yumurtayı ve 1 çimdik tuzla birlikte çırpıyorum. 1 dakika çırptım. Üstüne azar azar şekeri 3 defa da ilave ediyorum. Şekerin erimesi çok önemli. Eğer şekeri tam eritmezseniz pandispanyanız piştikten sonra çöker. Onun için tamamen şekeri eritmek gerekiyor. Azar azar ilave ediyorum ki daha iyi erisin. Yumurta renk değiştirmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Bu aşamada yarım çay bardağı sıcak su ilave ediyorum. Tabii çırpmaya da devam ediyorum ilave ederken. Köpük köpük oldu. Gördüğünüz gibi. Bu aşamadan sonra kuru karışımını ilave edeceğim. Bunun için ayrı bir kapta unu, nişastayı, kabartma tozu ve vanilyayı karıştırıyorum. Kabartma tozunu yarım paket kullandım. Karıştırdıktan sonra eleyip ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi eleyerek ilave ediyorum ve azar azar ilave ediyorum. Söndürmemeye özen gösteriyorum. Alttan alarak, kaldırarak hamurumu karıştırıyorum. Birden ilave etmiyorum bunu. Eğer söndürürseniz sıvı kıvama gelir ve pandispanyanız istediğiniz gibi olmaz. Bu şekilde vuruyorum, havasını çıkarıyorum. 50 dakika pandispanyamı pişiriyorum. Piştikten sonra ızgaranın üzerine ters çeviriyorum. Ve 8 saat bekletiyorum. Tamamen soğumasını sağladım. Soğumadan kalıptan çıkarmayın. Bu arada pastacı kremamı hazırlıyorum. Yumurtayı, nişastayı ve sütün yarısını gördüğünüz gibi çırpıyorum. Sütün diğer yarısıyla da şekeri karıştırıp kaynatacağım. Şekerle sütün geri kalan kısmını karıştırıyorum. Ve ocakta kaynatıyorum. Süt kaynamaya başlayınca süzmüş olduğum yumurtalı karışımı da süte ilave edeceğim. Sütüm kaynadı. Karıştırarak yumurtalı karışımı ilave ediyorum. Karıştırmayı bırakmıyorum. Homojen bir karışım olması için bırakmamak gerekiyor. Kremamız koyulaştı. Koyulaştıktan sonra 1 dakika daha bu şekilde karıştırıyorum. Altını kapattım. Tereyağı ve vanilya ekliyorum. Kremanın sıcağıyla tereyağı eriyor. Daha iyi soğuması için, çabuk soğuması için ayrı bir kaba aktardım. Ilıdıktan sonra da üzerini kapatıp buzdolabında tamamen soğuyana kadar dinlendiriyorum. Bu arada akşamdan pandispanyamı hazırlamıştım. Gördüğünüz gibi pandispanyayı 3 eşit parçaya böldüm. Hazırlamış olduğum pastacı kremasına da 100 mililitrelik krema ilave ettim ve mikserle çırptım.
Kremamız çok güzel oldu. Bir sıkma poşetine alıyorum. Eşit bir şekilde pandispanyama dağıtmak için böyle bir torbaya koydum. Çileklerimi de çok iyi bir şekilde yıkadım. Daha sonra hem sirkeli suda beklettikten sonra bir daha yıkadım. Daha sonra da karbonatlı suda beklettim ve iyi bir şekilde durulayıp kuruladım. Küçük parçalara ayırdım. Pandispanyamın bir parçasını kalıbın içine yerleştirdim. Üstüne sıkma torbasıyla gördüğünüz gibi pastacı kremamı sıkıyorum. Üstüne küçük parçalar halinde doğradım. Çileklerimi döküyorum. Farklı meyvelerle de yapabilirsiniz veya karışık bir şekilde de yapabilirsiniz. Bu dönemde çok fazla çilek olduğu için çileği tercih ettim. 2 kat yerleştirdim. En üstte de gördüğünüz gibi pastacı kremamı sıkıyorum. Üstünü düzeltip süsleyip buzdolabında dinlendirip servis edebilirsiniz. Veya farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Buzdolabında bir 3 saat dinlendirdim. Daha sonra kalıptan çıkarıp yanlara da pastacı kreması sürüyorum. Benim dondurucuda kakaolu kekim vardı. Üstünü kakaolu keki blenderdan geçirdim ve üstünü süslemeyi düşünüyorum. Farklı şekilde süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde tamamen kaplamak istiyorum. Her tarafına çektiğim kek parçalarıyla süslüyorum. Bu şekilde her tarafını kapladım. Servis öncesi de 8 saat buzdolabında dinlendirdim. Servis öncesi de çilekli üstünü süslüyorum. Siz arzu ettiğiniz meyvelerle veya farklı şekilde süsleyebilirsiniz. Şayet videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp beğenirseniz memnun olurum. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.